Hiç düşündünüz mü? O göğsünüzde hissettiğiniz ritim aslında nedir? Sadece basit bir tık tak değil. Aslında bu her bir kasılmayı mükemmel bir zamanlamayla yöneten inanılmaz karmaşık bir elektriksel senfoni. Peki ya bu senfoninin ahengi bozulursa, notalar yanlış çalınmaya başlarsa ne olur? İşte bugün kalbin bu ritim bozukluklarının yani aritmilerin gizemli dünyasına dalıyoruz. İşte her şey tam da burada kalbin bu inanılmaz hassas elektriksel iletim sisteminde başlıyor. Bunu vücudunuzun en kritik devresi gibi düşünün. Her bir atış bu özel yollar boyunca ilerleyen bir kıvılcımdır. Bu devrenin normalde nasıl çalıştığını anladığımız an bir şeyler ters gittiğinde ne olduğunu da çözmeye başlayabiliriz. Peki bugünkü yolculuğumuzda neler var? Önce sağlıklı bir kalbin nasıl çalıştığını yani normali anlayacağız. Ardından işler ters gittiğinde devreye giren mekanizmaları ve bu mekanizmaları tetikleyen nedenleri inceleyeceğiz. Son olarak da bu ritim bozukluklarının pratikte nasıl teşhis edildiğine bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Bir şeyin neden bozulduğunu anlamanın en iyi yolu önce onun normalde nasıl çalıştığını bilmektir, değil mi? İşte tam da bu yüzden kalbin kendi doğal piliyle yani ileti sistemiyle başlıyoruz. Bu süreci tıkır tıkır işleyen bir domino dizilimi gibi hayal edin. İlk domino kalbin şefi yani sinoatriyal düğüm. O ilk sinyali verdiğinde uyarı anında atrioventriküler düğüme, oradan his demetine, dallara ve en uçtaki Purkinje liflerine kadar yayılıyor. Bu saniyenin binde biri kadar sürede gerçekleşen mükemmel zamanlama kalbin her seferinde güçlü ve verimli bir şekilde kan pompalamasını sağlıyor. Tamam, bu harika sistemin anatomisini gördük. Peki bu elektrik aktivitesi bir kağıt üzerinde yani bir elektrokardiyogramda, kısaca EKG'de nasıl görünür? İşte karşınızda sağlıklı bir kalp atışının adeta imzası. Bu çizgilerdeki her tepe ve çukurun bir anlamı var. Bakın şu ilk küçük tepecik P dalgası. Kulakçıkların kasıldığını söyler bize. Sonra gelen o büyük, keskin zirve var ya, işte o QRS kompleksi. Bu da karıncıkların güçlü kasılması. Ve son olarak T dalgası. Karıncıkların bir sonraki atışa hazırlanmak için dinlendiği an. Düzenli, ahenkli, işte bu mükemmel ritme normal sinüs ritmi diyoruz. Peki ya bu ritim bozulursa? İşte o zaman ana konumuz olan aritmiden bahsediyoruz. En basit haliyle az önce gördüğümüz o mükemmel normal sinüs ritmindeki herhangi bir sapmadır. Elektriksel senfoninin raydan çıkmasıdır. Peki ama bu mükemmel senfoni neden bozulur? Bu elektriksel sinyaller neden raydan çıkar? Genellikle bunun altında yatan iki ana mekanizma var. Gelin şimdi bunlara daha yakından bakalım. İlk mekanizmamız anormal otomatiste. Normalde kalp hücreleri şeflerinden yani ana pilimizden bir sinyal bekler. Ama bu durumda bazı hücreler isyankar davranmaya başlıyor. Şefi beklemeden kendi başlarına sinyal üretmeye başlıyorlar. Orkestradaki bir müzisyenin aniden kendi kendine çalmaya başlaması gibi. Tam bir kaos. Bu durumun iki farklı sonucu olabiliyor. Bir yanda kalp ritmi anormal derecede yavaşlayabilir, buna bradikardi diyoruz. Adeta bir kaplumbağa gibi. Diğer yanda ise tam tersi, aşırı hızlanabilir bir tavşan gibi. Buna da taşikardi diyoruz. Her ikisinin de temelinde kalbin kendi ritmini yanlış ayarlaması yatıyor. İkinci ana mekanizmamız tetiklenmiş aktivite. Burada durum biraz daha farklı. Anormal elektriksel uyarılar bir önceki kalp atışının kendisi tarafından adeta bir yankı gibi tetikleniyor. Bir geri besleme döngüsü oluşuyor. Bu mekanizmanın kalbinde art potansiyeller dediğimiz bir olgu var. Bunları normal bir atımdan sonra kalan küçük elektriksel hıçkırıklar gibi düşünebilirsiniz. Grafikte gördüğünüz gibi bu hıçkırıklar bazen erken A, bazen de gecikmeli B olarak ortaya çıkabiliyor. Her iki durumda da bu masum gibi görünen küçük sinyaller bütün bir ritim bozukluğunu başlatacak o kıvılcım haline gelebiliyor. Tamam, mekanizmaları anladık. Yani ritmin nasıl bozulduğunu biliyoruz. Ama şimdi sormamız gereken daha temel bir soru var. Neden? Bu mekanizmaları ne tetikliyor? Düzensizliğin arkasındaki asıl sebepler, yani etiyolojisi nedir? Nedenleri daha iyi anlamak için gruplara ayırmak en iyisi. İlk grubumuz doğrudan kalbin yapısıyla ve kanlanması ile ilgili sorunlar. Mesela bir kalp krizi sonrası oluşan doku hasarı, koroner arter hastalığı, hatta doğuştan gelen bazı yapısal problemler, bunların hepsi elektriksel yolları fiziksel olarak bozarak aritmiye zemin hazırlayabilir. Bir diğer neden grubu ise kalbin dokusunun adeta işgal edilmesi. Amiloidoz veya sarkoidoz gibi hastalıklarda anormal maddeler kalp kasının içine sızıyor. Ya da miyokardit gibi iltihabi durumlarda.
Bunu kalbin hassas elektrik devrelerinin arasına kum taneleri girmiş gibi düşünün. Sinyallerin düzgün bir şekilde iletilmesi imkansız hale geliyor. Ve bu nokta gerçekten çok önemli. Sorun her zaman kalpte olmak zorunda değil. Bazen sebep vücudun genel kimyasında yatıyor olabilir. Örneğin kandaki potasyum veya magnezyum gibi elektrolitlerin dengesizliği, tiroid hormonlarındaki sorunlar, bunların hepsi kalbin elektriksel sistemini doğrudan etkileyerek ritmini bozabilir. Şimdiye kadar teoriyi konuştuk. Gelin şimdi tüm bu bilgileri bir araya getirelim ve bu anlattığımız bozulmaların gerçek bir EKG kaydında, yani pratikte nasıl göründüğüne bakalım. İşte bu, gerçek bir hastadan alınmış, oldukça karmaşık bir EKG. İlk bakışta çizgilerin kaotik bir dansı gibi görünüyor, değil mi? Peki bir hekim bu kayda baktığında ne görür? Bu karmaşanın içindeki ipuçlarını nasıl bulur ve bunun ciddi bir aritmi olduğuna nasıl karar verir? İşte bu noktada dedektiflik başlıyor. Klinisyenler bu karmaşanın içinde çok spesifik ipuçları ararlar. Mesela AV disosyasyon diye bir bulgu var. Bu ne demek? Kalbin üst odacıklarıyla alt odacıklarının birbirinden tamamen habersiz kendi ritimlerinde atması demek. Biri bir şarkı söylerken diğerinin bambaşka bir şarkı söylemesi gibi. Veya çok geniş QRS komplekslerine bakarlar. Bu da bize karıncıklardan kaynaklanan sinyalin yavaş ve verimsiz bir şekilde yayıldığını gösterir. İşte bu gibi kritik ipuçları bir araya geldiğinde bu kaotik ritmin aslında hayatı tehdit eden ventriküler taşikardi olduğu anlaşılır. Evet, bütün bu parçaları birleştirdiğimizde en başta kullandığımız o güzel metafora, kalbin senfonisine geri dönüyoruz. Gördüğümüz gibi kalbin ritmi inanılmaz hassas bir elektriksel denge üzerine kurulu. Ve bu dengenin neden ve nasıl bozulduğunu anlamak, o muhteşem ahengi yeniden sağlamak için atılması gereken ilk ve en önemli adım. Ve bitirirken sizi bir soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Bir düşünün, kalp bir ömür boyunca milyarlarca kez hiç durmadan elektrik sinyali üretiyor ve iletiyor. Bu sistemin bu kadar güvenilir ve dayanıklı olmasında sizi en çok hayran bırakan şey ne? Neredeyse hiç hata yapmayan o kusursuz hassasiyeti mi? Yoksa bir hasar aldığında bile çalışmaya devam etme konusundaki o inanılmaz direnci mi? Gerçekten de üzerine düşünmeye değer bir mucize.